Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Daha önceki videolarımızda da anlattığımız gibi bugüne kadar fotovoltaik sistemleri hakkında öğrenmiş olduklarımızı PVSys programıyla bir projeyi oluşturmak için kullanacağız. Birinci videomuzda hatırlarsanız bu programın ana sayfasının internet adresini paylaşmıştık. Eğer internet sayfasına giderseniz programı indirebilirsiniz. Programı bir aylık tüm imkanlarıyla trial olarak lisanssız sizin denemeniz için sunuyor. Dolayısıyla bir aylık bir süre içerisinde eğer memnun kalmazsanız programı kaldırıyorsunuz bilgisayarınızdan veya ücretini ödeyerek lisansını satın alıyorsunuz. Biz buradaki eğitimimizde trial versiyonu kullanacağız. Dolayısıyla bahsettiğimiz adresten programı indirip bilgisayarımıza kurduk. İndirdiğimiz versiyon bugün itibariyle en son versiyon olan 6.8.1 versiyonudur. Programı kurduktan sonra masa üstüne atılmış olan kısa yol yardımıyla programı çalıştıracağız. Gördüğünüz gibi programın sayfası bu şekilde açılıyor. Burada da yukarıdan gördüğünüz gibi PVSys ve 6.8.1 trial dediğimiz gibi Photovoltaic Systems Software. Burada da görüldüğü gibi 4 ana bölümü var. Preliminary Design bölümü, Project Design bölümü, Database bölümü ve Tools bölümü. Preliminary Design gerçek olmayan komponentlerle genelde ideal değerleri olan ve ön proje tasarım aşaması için kullanılan imkanları bize sunuyor. Dolayısıyla burada tasarladığımız projeleri sadece bilgi amaçlı kullanabiliriz. Gerçeklik ifade etmiyorlar ve bunların sonuçlarını kullanamayız. Gördüğünüz gibi her bölümün üzerine geldiğimizde de o bölümün açıklaması sağ tarafta yazılıyor. Oradan da yardım alabilirsiniz. İkinci bölümü ise Project Design veya detaylı proje tasarımı. Burada kullanılan ekipmanlar, donanımlar tamamen gerçek dünyadaki gerçek brandlerle, gerçek markalarla olan elemanlardır, komponentlerdir ve istediğimiz tasarımı verecekler. Dolayısıyla biz tasarımlarımızda bu eğitim programında Project Design'i kullanacağız. Yan tarafta da gördüğünüz gibi açıklamalarında farklı simülasyonlar alınabiliyor bu programla. Farklı database'ler kullanılabilir. Gerçek komponent fiyatlarıyla ekonomik değerlendirme yapabiliriz. Bu bölümde kendimiz istediğimiz ayarlarda programa komponent tanımlayabiliriz veya programın database'i olduğu bu bölümden komponent çekebiliriz. Eğer burada database'in içerisinde var olmayan bir komponenti kullanmak istersek database kısmına gelip onu tanıtarak onu kolaylıkla kullanıp ve programda da kaydedebiliriz. Database kısmında da meteorological data dediği meteorolojik datalar aylık ve saatlik olarak programda tanımlanıyorlar. Bu analizleri ve bu bilgilerin çok farklı kaynaklardan, çeşitli kaynaklardan dahil edildiğini, dolayısıyla çok güvenilir olduğunu burada da yazıyor ve biz onları tasarımlarımızda kullanabiliriz. Tools bölümünde ise projemizde eğer farklı noktalar üzerine odaklanmak istersek, eğer belli bir kısmın verimini analiz etmek istiyorsak, hızlı bir hesaplama yapmak istiyorsak ve sistemimizin tamamı değil, küçük bir yerinde işlem yapmak istiyorsak bu kısmı kullanırız. Dolayısıyla çalışacağımız Project Design bölümüne gelip üzerine tıklıyoruz. Project Design'a tıkladığımızda bu pencere açılıyor ve bu pencere kendisi de 4 farklı bölümden oluşuyor. İlk bölüm Grid Connected, ikinci Standalone, üçüncü Pumping ve dördüncü de DC Grid. Grid Connected dediğimiz sistemler videolarımızda da bahsettiğimiz gibi şebekeye bağlı olan sistemlerdir. Bunlar elektriklerini direkt şebekeye satıyorlar. Standalone sistemler off-grid veya şebekeden bağımsız sistemlerdir. Bunlar kendi ürettikleri enerjilerini kendilerinde ve etraflarında tüketiyorlar. Pumping ve DC Grid ile biz enerji santrali tasarlayacağımız için burada işimiz yok. Ama kısa bir özet vermek istersek, pumping kısmında
Yeraltı su kaynaklarını çıkartmak için kullanılan pompa sistemlerinde fotovoltaik santrallerdir. Kullanılan pompalar için enerjiyi kurduğumuz santral karşılıyor ve oradaki sistemleri çalıştırıyor. DC grid ise genelde tüketicileri DC olan şebekelerde kullanılan enerji üretiminden bahsediyor. Burada binalar olabilir. Binaların genelde kullanıcıları DC'dir. Her ne kadar da az AC kullanıcı da aralarında olabilir ama genelde DC kullanıcıları olduğu için direkt DC Grid Connected olarak geçiyor bunlar. Anlattığımız gibi bizim bu iki tane bölümde bu eğitim videosunda işimiz olmayacak. Direkt Grid Connected ve Standalone sistemlerle çalışacağız. Grid Connected'e giriyoruz. Bastıktan sonra karşımıza Project penceresi açılıyor. Project penceresinde iki tane ana bölümümüz var. Birisi Project Designation, üst bölüm görüyorsunuz. Bir de System Variant. Project Designation'da proje bilgilerini biz gireriz. Projenin adı, santralin lokasyonu vesaire. Bu tarz bilgileri buraya gireriz. Esas önemli olan bölümümüz System Variant'tir. Yani sistem değişkenleri. Esas buradaki yaptığımız işlerin sonucunda raporları alıyoruz, hesaplamaları yapıyoruz. Değerli bilgilerin hepsi burada yer alıyor. File Name bölümünü şimdi adlandırsak bile Site File bölümüne daha sonra getireceğimiz lokasyonu eklediğimizde bu file name değişecektir. Dolayısıyla şimdiden bir şey eklemesek de olur veya Worldwin yazalım. Daha sonra bunun nasıl değişeceğini göreceksiniz. File name'e Worldwin, proje adına da Solar Power Plant yazıyorum. Site file, meteo file. Bunlar ne için işe yarar? Şimdi biz bir projeyi oluşturmadan, bir yerde fotovoltaik santral simülasyonu yapmadan öncelikle istediğimiz coğrafi lokasyonu arayıp bulmamız lazım. Bunun için nereden arama yapabiliriz? Onu da bir kısaca beraber görelim. Santralin simülasyonunu yapmadan önce lokasyonunu belirlememiz için kullanabileceğimiz farklı yollar vardır. Onlardan bir tanesi Meteonorm gibi programlardır veya Meteorsim. Bunlardan yardım alarak dünyadaki farklı lokasyonlarda güneş enerjisinin kilowatt bölü metrekare olarak ne kadar olduğunu görüyoruz. Buradaki rakamlarda 1600 ve üzeri hemen hemen yeterli sayıdır enerji santrali kurmak için. Ancak ideali 1900'ün üzerinde olan değerlerdir. Örneğin Oahu'da 1951 gördük. Beijing'de 1365, burası uygun değildir. Aşağıya geldikçe de burada farklı bilgiler, farklı görebileceğimiz görsel bilgiler, Avrupa'nın birçok yeri değerlendirilmiş. Gördüğünüz gibi Arap ülkeleri, Türkiye'de Avrupa kadar değil. Bunlar hava kontrol istasyonlarından alınıyor bilgiler. Hava kontrol istasyonu ne kadar fazla olursa bu bilgiler de o kadar fazla oluyor. Gördüğünüz gibi burada Türkiye'nin de bilgileri vardır. Bu sitelerin bir de exe halinde laptopa veya PC'ye kurabileceğimiz halleri vardır. Kurduktan sonra direkt offline de kullanabiliyorsunuz ve bunlar sürekli güncel olurlar. İstasyonlardan aldıkları bilgilere göre sürekli kendilerini güncellerler. Burada da gördüğünüz gibi farklı bilgiler alabiliyorsunuz programdan. Daha önce de anlattığımız gibi koordinatları veriyor, enlem, boylam ve oradaki değerleri belirliyor. Bu şekilde bu programı kullanabilirsiniz. Bu bir Alban programıdır. Bunun benzeri farklı programlar da var. Örneğin Downloads'dan gelip Download'a bastığımız zaman Meteonorm'u indirip ve kullanabilirsiniz. Tekrar videomuza dönelim. Ayrıca burada da Meteo Database dediği, bunun da database'ini kullanabilirsiniz. Buraya bastığımızda gördüğünüz gibi database penceresi açılıyor. Arkadaşlar bu programın kendi içerisinde bazı şehirler mevcuttur. Eğer bizim istediğimiz şehir veya bölge buraların içerisinde mevcut değilse biz bu database'e gelip bu database'ten istediğimiz yerin girişini buraya yaparız. Database aslında daha önce de anlattığımız gibi iki farklı yöntemle buraya getirilebilirdi. Buradaki database
düğmesine basarsak da aynı pencere açılacaktır. Aynı database'tir. Bu database'e bastığımız zaman var olmayan bir noktayı bu Meteo Database kısmına ekleyebiliriz. Koordinat olarak. Komponent tarafındaysa var olmayan bir komponenti buraya eklemek için bunu değerlendirebiliriz. Veya var olan komponentleri güncellemek için burayı kullanabiliriz. Burada gördüğünüz gibi açıklamada diyor ki kendi geographical site veya santralin coğrafi konumunu veya santralin coğrafi konumunu buraya girin diyor. Buraya girdikten sonra konumdan da bahsettiği enlem ve boylam olarak coğrafik koordinatlardır. Bu diyor kendisi oradaki var olan erişilebilen meteorolojik bilgileri alıp otomatik yükleyecektir. Eğer o yoksa elinizde diyor buradan diyor Meteo Database'ten bir giriş yapın. Buradaki girişten de aynı şekilde kendisi yapacaktır. Örneğin Meteo Database'ten gelip Geographical Sites'a girdiğimizde gördüğünüz gibi bir sürü şehir ismi çıkıyor. Bölgelere göre, kıtalara göre, ülkelere göre. Örneğin şu an biz Avrupa kıtasındayız. Avrupa kıtasında gördüğünüz gibi bu şehirler, bu ülkeler vardır. Türkiye'den neler vardır bakalım. Türkiye'den 3 tane Siirt, Silifke ve Sinop'u görebiliyoruz. Niğde var. Yumuşak G olmadığı için İngilizce'de Niğde olarak yazmış. Muğla var. Malatya var. Konya var. Kayseri. Kayseri'den İzmir. Sparta. Evet, bir sürü Türkiye'den de burada örnek var. Örneğin Bolu. Yavaş yavaş başlara geliyoruz. Örnek olarak bir tanesini seçeceğiz. Ankara. Ankara'da birkaç farklı yer var. Ve Afyon. Ankara'nın merkezini seçelim. Ankara'nın merkezini seçtiğimiz zaman bunu export yapabiliriz. Bilgilerini dışarıya export yaparak alabiliriz. Gördüğünüz gibi diyor buradaki bu sitenin, buradaki bu lokasyonun bilgileri kopyalandı diyor clipboard'a. Excel'e diyor bunları çıkartabilirsiniz. Bir Excel dosyası açıp orada bunları kopyalayabiliriz. Veya direkt bunu ben open diyorum. Open dediğimizde gördüğünüz gibi lokasyon olarak Ankara'yı ayarladı. Ankara Central olarak Ankara Merkez, ülke Türkiye, kıta Avrupa ve aşağıda da bunun coğrafi koordinatlarını veriyor. Bu sitenin koordinatları nerede? Arkadaşlar veya bunu kapatıp kendimiz yeni bir nokta gireriz buraya. Yeni bir koordinat gireriz. Örneğin buradan New'ya basalım. New'da gördüğünüz gibi Geographical Site Parameters, New Site. Yani yeni bir mekan, yeni bir lokasyon bizim enerji santralimiz için belirlememizi istiyor. Onun için ya koordinatları girin ya da kendiniz yer seçin. Şimdi ben bunun üzerinden direkt kendim gelip seçeceğim. Örneğin Ankara'ya yakın bir lokasyon seçelim. Vakıf olarak geçiyor buranın bilgisi. Evet, seçtikten sonra bu bilgiler, koordinatlar çıktıktan sonra buraya import diyoruz. Burada da gördüğünüz gibi aylık meteo datasını diyor. Bu 3 seçenekten birinden lütfen girin. Bunu import diyelim NASA'yı. Gördüğünüz gibi bir şeyler gelmeye başladı. Arkadaşlar, burada bilgiler dolduğu için OK düğmesi çıktı. Artık yeni bir kendi belirlediğimiz lokasyonumuz var. Vakıf adında Ankara'nın kuzeyinde bir yerde kalıyor. OK dediğimiz zaman bunu dahil edecektir sisteme. Vakıf NASA 1983'ten beri bilgilerini buraya girmiş oldu. Bunu database'inde bu şekilde kaydedecektir. Save dediğimizde kaydetti bunu.
Bu bizim database'imizde kaydoldu. Gördüğünüz gibi buraya getirmiştir. Buraya arkadaşlar yeni proje getirmemiz için gelip Site File kısmından burada gördüğünüz gibi ya Search'la bu Search'a bastığımızda buradaki Search yöntemiyle daha önce de anlattığımız gibi istediğimiz site'ı seçer buraya ekleriz. Örneğin Türkiye'den Bolu dersek, OK dersek Bolu'yu buraya ekler. Bunu buraya ekledikten sonra diyor ki bu nokta için, bu lokasyon için bir adet meteo dosyası erişimde vardır. Onu kullanayım diyor veya diyor yeni bir meteo database bunun için oluştur. Veya gelirsiniz buradan direkt artıdan buraya yazarak da seçebiliriz. Ankara diyelim. Demin seçtiğimiz gibi bir tane database seçelim. Import diyelim. Monthly meteosuna buradan bilgi meteo 7.2'den import diyelim. Evet, bilgileri buraya getirdi. Harita üzerinde de görüyoruz. Ondan sonra buna OK diyoruz. Save diyoruz. Ve OK. Kaydetti. Gördüğünüz gibi projenin vakıf olarak buraya attı. Şu an projenin adını Bolu'yu vakıf olarak değiştirelim. İlk başta kendimiz isim vermiştik projeye ama vakıf ismi buraya daha uygun olur. Bu şekilde bu projeyi buraya şu an getirmiş olduk. Buraya bakarsanız programın kendisiyle birlikte İsviçre'de olan bölümleri daha önce gelmişti. Ceneva, Sevilla, Dakar, Çur bunlar projeyle gelmişti. Ankara Sentral ve Vakıf'ı da biz ekledik. Buradan seçebiliriz. Bu pencerede de Characteristics of Meteor Hourly Files yani saatlik bunların meteorolojik bilgilerini veriyor. Gördüğünüz gibi bunların coğrafi koordinatları yer alıyor. Proje bilgileri yer alıyor. Örneğin burada tarihin seçimini siz yapabilirsiniz. Hangi tarihten hangi tarihe kadar giriş yapsın. Burada biz daily istiyoruz, günlük istiyoruz. Burada data characteristics olarak gördüğünüz gibi bir yıllık değeri baz almış. 1990'ın 01.01'inden 31.12'sine kadar değerleri girmiş oraya. Burada irradiation units'i watt bölü metre kareden megajoule bölü metre kare saate çevirebiliriz. Bu değişiklikler yapılabilir. Source file olarak bunu kendisi atadı. Evet. Proje bilgilerini de gördüğünüz gibi bu şekilde buradalar. Bunlar graphs'ler. Table olarak burada bilgiler var. Bu aşağıda grafe bakmak istersek Graphs of Meteo Hourly Data yani saatlik bilgileri veriyor burada meteorolojik. Aşağıya doğru gelirseniz bunun değişecektir. Grafik gördüğünüz gibi bu saatlere göre değiştiriyor grafiği. Biz buraya vakıf projesine girmiş olduk. Ankara Central'ı seçelim. OK diyelim. Ankara Central'ı buraya eklemiş oldu. Bu aşağıda gördüğünüz gibi bir Project Settings düğmesi var. Buraya bastığımızda Project Settings veya proje bilgileri penceresi açılır. Burada birkaç tane gördüğünüz gibi menü vardır. Bunlar genelde standart olarak bazı değerlere ayarlanmıştır. Hallememize gerek yoktur ama kısaca bunlara bakmak istersek albedo var. Albedo neyi gösteriyor? Buradaki gördüğünüz değerler Güneşin yansıma katsayısıdır. Bu yansıma katsayılar genelde 0,2 olarak projelerde değerlendirilir. Ancak bunlara yardım ve destek adına kendisi bazı bilgiler vermiş burada. Örneğin ne demiş? Wet snow yani nemli kar 0,55-0,75 arası olabilir. Wet asphalt, dry asphalt yani kuru asfalt, ıslak asfalt bunların yansıma katsayılarını veriyor. Concrete, beton. Yani buradaki değerleri buraya bakarak da seçip yazabilirsiniz. Biz bunları değiştirmeyeceğiz dediğimiz gibi. Buradaki default
Standartlara göre bazı değerler seçmiş. Burada IEC kullanmış. IEC 1000 volt değerinde, bildiğiniz gibi LV tarafı için bu geçerlidir. Bu bir LV standartlarını kullanmış. Burada örneğin maksimum kablo sıcaklığı ne olabilir, maksimum gerilim ne olabilir? Bunlar bu bilgileri veriyor burada. Gerçi yanlarındaki soru işaretlerine basarak da istediğiniz bilgileri buradan elde edebilirsiniz. Yeter ki bunları okuyun. Sonra diğer limitler var burada. Gölge ile ilgili olarak bilgiler var. Panelleri ne kadar birbirine yakın koyalım, nasıl koyalım, gölgeleri nasıl olsun bilgileri var. İşte burada da gördüğünüz gibi 10 kilometre alan için diyor bu aramalar, bu database girişi yapılmıştır. Oraları da tavsiyem bir şey değiştirmeyin. Olduğu gibi otomatik olarak kalsın. Bu aşamaya geldikten sonra projeyi kaydediyoruz. Ankara Central dedik ama vakıf kalmış adı. Bunun adını değiştirelim. Herhangi bir isim yazabilirsiniz. İlk başta Worldwin yazdık. Worldwin de olabilir. Projenin adını Worldwin koyalım. Ama tabii ki coğrafi lokasyonuna göre ismini verirseniz bir sürü proje içerisinde arama yaptığınız zaman çok daha rahat olursunuz. Bunları yaptıktan sonra buraya kaydediyoruz. Worldwin proje adı oldu. Açıklaması Ankara proje adı vesaire, save diyoruz. Bakın o save yaptıktan sonra gelip aşağıdaki doldurmamız gereken, girmemiz gereken bilgiler bizim için şu an aktif oldu. Bu bölümde daha önce de anlattığımız gibi sistem değişkenleri olarak geçen bölümde input parameters dediği girmemiz gereken parametreleri söylüyor bize. Burada bir main parameters var, bir optional var. Main parameters dediği bunlar zorunludur. Bunları girmemiz gerekiyor. Kesinlikle doldurmamız gerekiyor. Optional dediği bölüm ise opsiyoneldir. Bunları doldursak da olur, doldurmasak da olur. Buradaki orientation bizim panellerimizin açısıyla oynamamızı sağlayacaktır. Açı ayarlarını bizim için mümkün kılacaktır. Sistem ise sistem özelliklerini ayarlamamıza izin verecektir. Diğer seçeneklerimiz detailed loss olsun, self consumption storage, bunlar aktif değil. Buradaki kayıpların detayları, burada sistemin kendi kullandığı enerjiyi ve ne kadar enerjiyi depoladığını gösteriyor. Orientation'a basalım. Orientation'da gördüğünüz gibi bastığımızda bu pencere açılıyor. Bu pencerenin esas 3 ana bölümü var. Bir yukarıda field type, ortada field parameters, bir de aşağıda optimization by respect to. Bunları beraber şimdi inceleyeceğiz. Öncelikle burada tilt gördüğümüz bölüm, buradaki maviyi panel olarak düşünebilirsiniz. Panelin zeminle açısını belirtir. Bu açı şu an 30 derecedir. Azimut dediği panelin yönüdür. Panelin kendi yönü. Bildiğiniz gibi güneş doğudan çıkıyor. Şöyle batıya doğru gidiyor. Ve batıda da batıyor. Dolayısıyla bizim panellerimizin yönü güneye doğru olması lazım. Güneye doğru olunca güneşin çıkışından batışına kadar efektif bir şekilde bu güneş ışınlarından yararlanıp enerji üretiyor. Burada Yearly Meteo Yield denen bir bölüm var. Bu bölümdeki Loss by Respect to Optimum dediği bölümü sıfırlamamız lazım. Buradan en optimum verimi alabilmemiz için, en yüksek verimi alabilmemiz için sistemden bunun sıfır olması lazım. Bunu sıfırlayabilmemiz için bizim burada panel tilt dediği pano açısını santrale kurmak istediğimiz yerin enlem derecesiyle aynı olmalıdır. Bunu nasıl bulacağız? Bir daha projemize gidelim. Hatırlıyorsunuz biz bu projeyi kendimiz eklemiştik. Dolayısıyla yine Meteo Database'e gidelim. Geographical Sites'ı açıyoruz. Ve seçtiğimiz proje, buradaki proje görüyorsunuz. Aktif proje seçili zaten. Bunun üzerine 2 tane tıkladığımızda bakın burada latitude dediği 39.95. Bu bunun enlemidir. Bunu dolayısıyla 39.95 veya 39 dereceye getirdiğimizde buradaki bölüm sıfırlanması lazım. Şimdi tekrar oraya geri gidelim.
Kapatıyoruz bunu. Yani burayı 39 derece veya 39-4 derece olarak ayarlamamız lazım. Yani 39'dan maksimum 4 derece eksik olarak ayarlamamız lazım. O aralıkta bu sıfırlanacaktır. Onun dışına çıkarsa optimum olmaz. Dolayısıyla öncelikle 39'un kendisini deneyelim. 39'da sıfırlanmadı. 38'i deneyelim. Bakın azalıyor. Ve her değer değiştirdiğimizde bir kere enter'e basmamız lazım. 37'de de sıfırlanmadı. Evet, 36'da sıfırlandı. Dolayısıyla bunun tiltini 36 dereceye koyacağız. 36 derecede bu sıfırlandı. Ancak daha önce de anlattığımız gibi burada Optimization by Respect to bölümü var. Burada gördüğünüz gibi yearly seçilidir. Yani bizim fotovoltaik santralimiz yıllık değerlere göre burada değerlendiriliyor. Örneğin bir bölgede eğer fotovoltaik santral kuruyorsak ki orada kışın veya yazın çalıştırmak istiyoruz sistemi. Örneğin kutuplarda. Sadece yazın veya sadece kışını seçebiliriz. Gördüğünüz gibi yaz, kış, ayrı yaz veya ayrı kış uygulamasında bu değerimiz bayağı değişiyor. Dolayısıyla açıyla bayağı oynamamız lazım. Türkiye'de güneş batıdan doğuya gittiği zaman bizim panelimizin güneye baktığı takdirde biz maksimum enerjiyi alırız sistemden, güneşten. Dolayısıyla yönü de güneşe doğru veya güneye doğru olacaktır. Burada da optimization grafiğine bakarsanız plane tilt ve plane orientation olarak bir oryantasyonda bir de tilti de ne kadar yıllık enerji alacaktır, enerji verecektir onları gösteriyor. File type bölümünde de eğer bu ok işaretine tıklarsak birkaç farklı seçenek göreceksiniz. Bu seçenekler güneş takip sistemi konstrüksiyonları için kullanılır. Bunları seçtiğinizde gördüğünüz gibi güneş takip sistemini gösterecektir, baz alacaktır. Verimi arttırabilir ancak bu sistemleri kullandığımız zaman bunların genelde faydalı ömürleri 6-7 seneyi geçmediği için ve dinamik konstrüksiyonlar bayağı bir masraflı ve bakımları, yenilemeleri kolay bir iş olmadığı için genelde Fixed Orientation Plans seçiliyor. Yani bizim seçtiğimiz sistem. Tekrar değerlerimizi geri alalım. Buna OK diyelim. Gördüğünüz gibi yeşil oldu. Yani Orientation ayarlandı. Orientation ayarlandıktan sonra sisteme geleceğiz. Sistem düğmesine basınca Grid System Definition Variant yani sistem değişkenlerinin ayarlandığı pencere açılacaktır. Bu pencere gördüğünüz gibi birkaç farklı bölümden oluşuyor. Yukarıda Global System Configuration bölümü vardır. Bu bölümde basitleştirilmiş bir fotovoltaik sisteminin şeması gösteriliyor. Yani burada ayarlamak istediğimiz sistemde göstermemiz gereken komponentleri, donanımları basitçe burada görebiliriz. Bu pencereye bastığımızda gördüğünüz gibi bir tane fotovoltaik enerji santralinin çok basit bir şeması açılıyor. Öncelikle burada fotovoltaik dizini var. Bu dizin enerjiyi invertere iletmeden önce bir rectifier veya doğrultucu görüyorsunuz. Önceki videolarımızda anlatmıştık hatırlarsanız. Eğer bu doğrultucu olmazsa ve bir şekilde akım panelin içerisine geri dönerse panelde EVA discoloring dediğimiz kahvemsi renk dönüşümüne neden olur ve panelin o bölümdeki hücreleri tamamen işlevselliğini kaybederek bozulur. Dolayısıyla onun önüne geçmek için burada bu şekilde bir doğrultucu koyuyoruz. Doğrultucu aslında inverterin içinde de olabilir. Ancak bazı panellerin kendi içlerinde de doğrultucu olduğu için şematik olarak bu şekilde göstermiş. Sonra bizim enerjimiz invertere geliyor. İnverterden AC'ye dönüştürülüyor ve bu şekilde şebekeye verilebiliyor monofaze olarak. Bu şematikte gördüğünüz gibi veya buradan da yüke gönderebiliriz enerjiyi. Dolayısıyla burada seçmemiz gereken temel elemanlar bir fotovoltaik dizindir, 2 inverterdir. Daha önce de anlattığımız gibi bir enerji santralini yapmadan önce 3 tane esas değerlendirme konumuz vardı. Sermayeye dayalı olarak,
alana dayalı olarak veya güce dayalı olarak. Dolayısıyla öncelikle onları burada belirlememiz lazım. Programda enerji ve alan seçeneklerimiz var. Presizing Help dediği bölümde bahsettiğimiz ön koşullarımızdan enerji miktarı ve alan miktarını belirleyerek burada biz bir fotovoltaik sistem tasarlayabiliriz. Örneğin biz enerji miktarı ile devam edelim ve 10 kW'lık bir sistem tasarlamayı planlayalım. Burada ad olarak PV Array vermiş. Bu PV Array'i Ankara Central'ı seçmiştik. Dolayısıyla Ankara yazabiliriz. Daha sonra Select the PV Module. Buradan fotovoltaik panelin seçimini yapabiliriz. Aşağıya açtığımızda gördüğünüz gibi farklı yıllarda üretilmiş olan komponentleri seçebiliriz. Available Now'lar şu an tedarik edebileceğimiz ürünlerden bahsediyor. Veya 2018'i seçebiliriz. En son teknoloji, en son üretim yılları. All Manufacturers, burada tüm üreticiler var. Gördüğünüz gibi üreticilerin tamamını listelemiş. İstediğiniz üreticiden istediğiniz paneli seçebilirsiniz. Örneğin biz Avensys'i seçelim. Burada kaç wattlık panelle çalışmak istiyorsak onu seçmemiz lazım. Gördüğünüz gibi 150 watt var, 140 var, 140 var, 135 var. Biz 250 wattlık panel seçmek istediğimiz için projelerimizde, örneklerimizde hep 250 ile devam ettik. Dolayısıyla burada 250 wattlık panel hangi üreticide var? Hepsini seçerek onu göreceğim. 230, 240, 250. 250 wattlık paneller buradan başlıyor. 250 watt, 22 volt, 24 volt, 26 volt bu şekilde. İlk üretici Luxor. Bunu seçelim. 250 wattlık panelle 10 kW'lık bir sistem tasarlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada panel sayısını tahmin ediyor. 10 kW'ı direkt bölüyor bu güce, 40 ortaya çıkıyor. 40 tane panel sana ihtiyaç diyor. Tahmin ettiği alan 53 metrekaredir bu sistemin yerleşimi için. Burada sizing voltage dediği 60 derecede 22,5 volt, eksi 10 derecede 35,7 volt. Bunları daha önce hatırlarsanız size anlatmıştık. Nereden geldiğini bir daha gösterelim. Bu bilgileri kaybetmemek için OK diyorum. Bunları hatırlarsanız Project Settings'de anlattık. Albedo Settings'de biz bu aralıkları kendimiz belirledik. Bunlar ne içindir? Komponentlerin standartlara dayalı olarak birbiriyle bir uyum içerisinde çalışması için biz bu değerleri buraya verdik. Ve projede şu an seçtiğimiz paneller o değerleri baz alarak burada seçiliyorlar. Şimdi burada panelleri seçtikten sonra sıra inverterin seçimine geliyor. İnverter seçimine başlamadan önce bir noktayı hatırlatmakta fayda var. Bildiğiniz gibi bir inverter her zaman kendi gücünden en az %10 daha fazla enerji üretebilir. Örneğin biz 1 kW'lık inverter seçersek 1,1 kW'lık enerji üretebilir. Bu program bize burada seçmemiz gereken optimum inverteri söylüyor. Burada diyor ki sen en az 7,8 kW'lık bir inverter seçmen lazım bu sistemi dönüştürebilmen için. Ve burada da frekansı gösteriyor inverter için. İsterseniz 60'ı kaldırırsınız, sadece 50 ile çalışırsınız. Türkiye'de sadece 50 ile çalışılıyor. Veya 60'ı da bırakırsınız. Dolayısıyla bizim seçeceğimiz inverter bir kere 7,8 kW'ın altında olamaz. Burada da aynı panellerde olduğu gibi istenilen ürünü örneğin 2018'den seçelim. 7,8'den sonra ilk 8 kW geliyor. 2018 ve sonrası üretim için. Bu tip invertörler diyor yalnız kullanılamaz. Bunlar için bir optimizer seçmek zorundasınız. Buradan da optimizer seçimi için bize bir seçenek sunuyor. Açalım. Bir 2018 optimizer seçelim. Bu optimizer bu sistemde kullanılamaz diyor. Dolayısıyla yeşil renkli olanlar bizim sistemde kullanılabilecek optimizerlerimizdir. Yeşillerden bir tanesini seçelim. Görüldüğü gibi burada bir uyarı alıyoruz.
The inverter power is slightly oversized. Hafif diyor, inverteriniz büyük seçilmiş. Bu invertörden daha küçük invertör de kullanılabilir ama biz bunu bu şekilde bırakalım. Burada bizim sistemimizin, invertörün verebileceği güç 11 kW olarak görünüyor. Burada da detaylı olarak gösteriyor. Maksimum PV power 10.8 diyor. Biz 10 kW'lık istemiştik. O oversize dediği buradan bahsediyor. Bu vereceği bu güç için kapsayacağı alan 58 metrekare olarak belirtilmiş. Bizim gücümüz ise 10 kW'lık ve alanı da 53'tü. Ancak sistemin kendisi yaptığı buradaki yerleşime göre Array Design for Solar Edge Architecture dediği bölümdeki yerleşimi söylüyor. Bizim burada kullandığımız PV panel veya kullandığımız güneş panelinin yerleşim şeklini gösteriyor. İki string veya iki dizi olarak kullanıyor. Bu iki diziyi her birisinin içerisinde birinde 22 tane, diğerinde geri kalanı seri olarak bağlıyor. Ondan sonra o bağlanan iki diziyi birbiriyle paralel yapıyor iki şebekede. Sistemin kendisinin bize sunmuş olduğu yerleşim en optimum yerleşimdir. Dolayısıyla buna hiç dokunmayı tavsiye etmiyoruz. Bu şekilde olduğu gibi bu yerleşimin kullanılmasında fayda vardır. Burada da kullandığımız optimizer'ın bilgilerini veriyor. Gördüğünüz gibi burada detay olarak da input limitlerini söylüyor. Optimizer'ın giriş limitleri neler olabilir? Onlardan bahsediyor. Burada amper, burada volt. Gerilimle akımı veriyor. Ve orada optimizer kendisi daha önce de anlattığımız gibi bir noktayı belirliyor ve orada sistemin çıkış vermesini sağlıyor. Farklı seçenekler vardı. Bu seçenekler hepsi incelenilebilir. Burada da seçtiğimiz invertörün detaylarını veriyor. Dolayısıyla bunu bu şekilde kabul edip okey diyoruz. İnvertör diyor oversize'dır. Daha küçük invertör seçebilirsin. Okey diyelim. Bunu bu şekilde bizim için ayarlamış oldu. Burada aşağıda gördüğünüz gibi başka farklı seçenekler vardır. Detailed Glasses. Bu bölüme esasında hiç dokunmamıza gerek yoktur. Çünkü bizim tasarladığımız projedeki bilgiler program vasıtasıyla buraya otomatik olarak yerleştirilmiştir. Sistemin kayıp diyagramları olsun, buradaki baz aldığımız sıcaklıklar, çalışma sıcaklıkları vesaireler olsun. Burada sistem için kendisi öngörmüş olduğu kayıp faktörü olsun. Bunların hepsini sistem kendisi hesaplayıp otomatik olarak buraya yazıyor. Bizim bunlarla oynamaya hiç ihtiyacımız yoktur. Bunlara hiç dokunmayı tavsiye etmiyoruz. Dolayısıyla bu bölüme hiç dokunmadan geçiyoruz. Bir diğer seçeneğimiz Self Consumption seçeneğidir. Bu bölümde bizim ürettiğimiz elektriğin ne kadarını şebekeye verelim, ne kadarını kendimiz kullanalım, şebekeye satalım mı, satmayalım mı belirleriz. İlk seçeneğimiz No Auto Consumptions. Burada bizim ürettiğimiz elektriğin tamamı şebekeye gidiyor. Ürettiğimiz elektrik yıllık olarak 14.6 megawatt saat olarak tahmin ediliyor. Bizim belirlediğimiz lokasyonda. Onun tamamını şebekeye satıyor sistem. Biz eğer dersek ki burada bir sabit miktar enerji şebekeye sat. Şu an tamamını şebekeye satıyor. Örneğin günlük 5 kilowatt şebekeye satalım. Gördüğünüz gibi aşağıda ortalama olarak 120 kilowatt saat bölü gün şebekeye satabileceğini belirliyoruz. Bunu kilowatt year olarak belirlersek bu kadar bir kilowatt yıl şebekeye satmış olacağız. Megawatt olarak belirlersek de bu şekilde. Bu sabitlenmiş değer. Bu sabit değeri satıyoruz anlamına gelir. Monthly values seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi bir tane seçenek bu yukarıda açılıyor. Bu kısımda yıl içerisindeki ayları belirtiyor. Bu şu anlama gelebilir. Örneğin ben Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta bu kadar enerji satacağım. Ondan sonraki mevsimde bu kadar. Yani siz burada tek tek belirlersiniz. Burası şu işe yarayabilir. Örneğin yazın enerji tüketimi fazladır, pik yüksektir ve enerji satın alımında teşvik var. Daha pahalı fiyata alınıyordur. Dolayısıyla buradaki değerleri sabitleriz. Buradaki değerleri arttırırız. Kışın hayır enerjiyi daha düşük fiyattan alıyorsa kendi içimizdeki tüketicileri besleyebilmemiz için enerji satışımızı biraz düşürürüz. Bu monthly'yi de bu şekilde ayarlayabiliriz. Daily'ye geldiğimiz zaman daily de aynen monthly gibi
gün içerisinde bu sefer belirleriz ne kadar satılsın. Burada diğer seçeneklerimiz vardır. Örneğin household consumers dediği ev eşyaları, beyaz eşyalar olsun, televizyon olsun. Bunları örneğin demiş define household. Buraya açtığımızda buradaki tabloda örneğin LED lamba yakıyorsunuz. Kaç watt? Örneğin 20 watt. Kaç tane? 10 tane. Televizyonunuz var, bilgisayarınız var, cep telefonunuz var. Örneğin adetleri, tüketeceği güçler. Bunları hepsini bir şekilde verirsiniz. Sadece bakın fridge, defreeze dediği buzdolabı, biliyorsunuz buzdolabıyı hiç elektrikten çekmeyiz. Bunları kendiniz kullanım saatlerini, kullanım adetlerini hepsini buraya yazaraktan bu size tahmini bir yük çıkartır ve buradan seçebilirsiniz. Bunların off-grid'de anlatacağız. Dolayısıyla burada ben otoya bırakıp okey diyorum. Son seçenek de storage'tir. Yani depolama. Burada bizde bir depolama stratejisi seçmemizi istiyor. Self-consumption, peak shaving ve weak grids islanding. Bunlara şimdi girmiyoruz. Bunların hepsi kendisi için moddur, seçenektir, stratejidir. Örneğin burası kendi tüketimimiz için burada şebekenin peak zamanında olduğunda şebekeye dağıtım yapalım, şebekeye besleme yapalım. Burası ada modudur. Şebeke zayıfladığı zaman ada moduna geç diyor. Bu şekilde seçenekler vardır. Bu bir basit örnek olduğu için buralara hiç dokunmuyoruz. Burayı kapatıyoruz. Buraya kadar oluşturmuş olduğumuz projeyi kaydedelim. Kaydetmek istediğimizde Saving the Simulation Variant sayfası çıkıyor. Açılan bu pencerede buraya bir isim verelim. Örneğin Ankara test diyelim. Save diyelim. Bir de opsiyonel seçenekler var. Opsiyonel seçeneklere sadece görebilmemiz için bu pencereleri ben açıyorum. Bunları hiç dokunmayacağız. Basit bir örnek yapmaya çalışıyoruz. Bunlar hepsi bitti. Projemizi de kaydettik. Şu an bir simülasyon yapmasını isteyeceğiz sistemin. Run Simulation dediğimizde gördüğünüz gibi sistem kendisi bir hesap kitap yaptı. Simulation ended successfully. Simülasyonu yaptı, bitirdi. Sonra OK diyeceğiz. Simülasyon değişkenlerini Ankara test üzerine kayıt edeyim mi diyor. Eğer bu kareye tıklarsak bir daha bu pencereyi göstermeyecek. Ben evet diyorum. Buradaki projemiz Saving the Simulation Variant, simülasyon değişkenlerini bu isimde, bu dosya adıyla buraya kaydedecektir. Buna save diyelim. Simülasyon yapıldı. Şimdi buradan Report'a basarak gördüğünüz gibi 4 sayfalık bir rapor hazırlanmış oldu. Sayfalarımızı böyle basitçe geçersek bu şekilde sayfalarımız var. Burada gördüğünüz Daily Input Output diyagramımız, aşağıda görünen kısım metrekare bazında kilowatt saat olarak enerjiyi gösteriyor. Dikey olarak kilowatt saat bölü gün olarak ne kadar enerji üretilmiş onu gösteriyor. İdeal bir sistemde kilowatt saat bölü metrekare başına düşen enerji ile üretilen enerji arasındaki bağlantı lineer olması gerekiyordu. Ancak bildiğiniz gibi bizim sistemlerde kabloları olsun, inverteri olsun, PV paneller olsun hepsinin kayıpları var. Örneğin düşünün. Bizim günlük havada 8 saat güneşimiz var bölgemizde. 8 saatlik güneşte bizim sistemimizin 10 kW'dan üretmiş olması gereken enerji aşağı yukarı 80 kW olması lazım. Gördüğünüz gibi 8 aşağı yukarı buralarda ve 8'e denk gelen miktar hemen hemen 75-74 kW'larda kalıyor. Ve görüldüğü gibi sistemin kayıpları burada ortaya çıkıyor. Burada da gördüğünüz gibi bu değerleri diyor 01.01.31.12'ye kadar ben alıyorum. Yani bir yıllık bir değerlerdir. Bu bir yıllık değeri bizim sistemimize yansıtıyor. İlk başta da görüldüğü gibi bu raporumuzun 4 tane farklı sayfası var. İlk sayfası bizim tasarlamaya başladığımız zaman sisteme girdiğimiz değerlerdir. Seçtiğimiz paneller, panellerin gerilimleri, seçtiğimiz invertör, invertörün verebildiği güç, bizim sistemimizin kapladığı alan, sistem gerilimi. Bu bilgileri biz zaten sisteme girmiştik. İkinci sayfa sistemin
giriş çıkış bazında diyagramını gösteriyor. Anlattığımız gibi burası normalde lineer olması gerekiyordu. Ancak kayıplardan dolayı hiçbir zaman burası lineer olmaz gerçek sistemlerde. Aşağıdaki sistemimiz bizim panellerden veya fotovoltaik sistemimizden alabildiğimiz enerjidir. Burada farklı tarihlerde alınan enerji miktarını gösteriyor. Dördüncü sayfada ise sistemdeki kayıpları gösteriyor. Eksiler sistemden azalanlardır, sistemdeki kayıplardır. Örneğin burada bizim PV losses dediği fotovoltaik panellerin kayıplarıdır. En fazla kayıpları burada görüyoruz. Buradaki invertörde %1.15 kaybımız var. Yani bu kayıpları diyor, eğer buraların üzerinde çalışırsan daha iyi sonuçlar elde edebilirsin ve burada sistemine dahil olan gücü, buradaki kayıpları eğer üzerlerinde çalışırsan, özellikle AC ve DC kablolama sistemlerinde yüzde olarak sistemin kaybettiği değerleri iyileştirmeler yaparak, kablolamada olsun, inverter seçiminde olsun, panel seçiminde olsun, tasarımda olsun, bunları iyileştirerek burada daha az kayıpla karşılaşıp ve daha fazla enerji elde edebilirsin. Aynı alandan ve farklı bir sistemde. Arkadaşlar, bu videomuz buraya kadar. Sonraki videomuzda fotovoltaik enerji santralleri tasarımı kapsamında farklı bir projeyi daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Farklı ayarlara, farklı detaylara değineceğiz ve bir gerçek proje nasıl tasarlanır anlatacağız. Dolayısıyla sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.